Birazcık tıklatmışım. Aynen. Oo, bayağı gelmiş ama hani çok fazla bir şey yok herhalde ya. Yok aynen. İyi. Var mı ki bir şey ya sahibi? Neyse, sahibine bir çağırayım da haberi olsun ya. Aynen. Çok inceden bir tıklama, plakalıkta yamulma kırılma var gibi. Bagaj kapağına gelmiş mi? Çok inceden gelmiş sanki. Sahibine söyleyeyim gene ya. Haberi olsun. Çok azıcık bir tıklatma oldu. Tabii ben biraz arabayı saldım aşağıya doğru, çok fazla şey olmasın diye. Ama yine söyleyeceğim, şey yapalım. Tıkladı. Şeyse ya karşılayayım. Da sıkıntı kırmışsın, yok. o tarafı da kırmışsın. Ya şey yapalım. Yani bu kadar niye? Tutanak tutayım ya. Şey yapalım, karşılayalım. Ya Tutanak tutalım. Ne yapacaksın? Bunu hallet yani. Tamam halledelim. Tamam halledelim başka. O yanaşmanın şeyi ne ya? Ya giremedim. Çok ön taraf doluydu da o yüzden Çağır şey yapalım. Biri ben sana gel diyeyim. Tamam halledelim. Eyvallah, sağ olasın. Tamam. Halledeceğiz arkadaşlar. Tutanak tutacağız. Bu arada şimdi şurada GK Garaj'ın bana yolladığı sensörler olacak arkadaşlar. Bunları Primera'ya taktıralım. Madem geri gelirken falan hiçbir şey yok. Bu arada GK Garaj'ın da sosyal medya hesaplarını aşağıya koyayım arkadaşlar. Böyle bir ledler yolladı. Bu ip neonlardan içine koyacağımız. Bu sanırım ledlerden. Şu parçaların hepsini, bu ayak altı ışıklandırma, bunu da koyalım şöyle şu şekilde. Bana ne lazım burada? Şu geri vites park sensörleri. Şimdi bunları Primera'mıza taktıracağız arkadaşlar. Bu işi de kökten çözeceğiz. Alayım götüreyim. Evet, şimdi Primera'mızı Deniz kardeşim yanına getirdim. Hafif tıklanmadan dolayı bakın inceden oralarda boyalar falan sürtmüş. Benim de boyaları falan gitmiş. Şimdi Deniz kardeşim park sensörünü benim arabaya takacak. Şuna bir park sensörü yapalım arkadaşlar. Yoksa başımıza iş gelecek. Bak, onda Civic de burada var. Kanka ne yapıyorsun? Deniz kolay gelsin. Biz mi abi? Cihaz mutasyonu. Abi şu anda. 1, 2, 3 tane hafif var. 4. hafifte koltukların altında. Koltuğun altında da mı var? Aynen. Hangi koltukta kanka? Şu anda döşemenin altında abi. Daha da mı altta? Ha. Clifford mu bunlar? Clifford abi. Aç bakalım sesi kanka. Kanka düğünlere falan mı gideceksin? Abi bence hepsine olur ya. Orkestralık yapacağım diyor yani. Aynen. Bagajda neler var? Bagajı nereden açılıyor? Yandan mı açılıyor? Bunlar da Clifford. Hepsi Clifford. Bütün sistemlerimiz Clifford. He. Kanka benim canavara da şey takar, park sensörü takar mıyız? Takarız abi. Adamsın sen ya. Şimdi içinden geçeceğiz bunu. Az önce tıklattım birine de. Hadi o. Aynen. Geri gelirken tıklattım, bir şuna bir şey yapalım. Park sensörü yapalım. Oğlum yürüttük arabayı ya. Baksana nasıl olmuş kaput falan. Harika. Pastacıyla falan yaptık. Kendine gelmiş abi. Oğlum araba çok kötüydü. olmuş. Ah be kardeşim ya. Sen yapıyor musun iş abi? Yapıyoruz biz bu sporu ya, değil mi kardeşim? Bu ne abi, bu ne? Kanka onu oraya yaparsan. Yok, ben yapmadım oğlum onu. Ben yapmadım onu. Bas bakalım kanka, nasıl açılıyor? Biraz zorlar kardeşim. Abi biraz yağlayalım bunları ya. Yapmaktan. Yağlayalım aynen. Bunu da şunu da yaparız. Ha, bunlar şeyli. Onu ben ayarlarım ya. Şeyli. Vida atalım mı? Vida atmayalım ya. Yapma Deniz. Tampona da tak abi. Ha, tamponu da yok aynen. O belki orada geri gelirken Zaten vurdum. baksana. Geri gelince vurdum ya. Belki oradan da atmış da olabilir ha. Aynen. Park sensörü var kanka. Nerede araba içinde? Sol kapının orada, önde. Orası açılacak mı? Girebilecek misin? Ha, benim gibi böyle bir adam. Bak. Deniz'e de sorduğum bir hataydı bu. Nasıl kanka park sensörleri?
Arabanın ne? Primera. Pirina. Pirena başlıyor. Pirina. Bir tane arkadaş yolladı bunları ya. Abi park sensörü artık gerektiriyor. Neden gerektiriyor? Geri geldiğinde bak sen Geldim ne diyorsun? olmuyor. Tıklattık birine ya. Atıyorsun ama park sensörü de yani ses ikazı olduğu zaman Aynen. Ne kadar mesafe olup olmadığını biliyorsun. Aynen öyle. O yüzden takmak lazım. ya bir önlem arkanda bir insan olsaydı ezerdin. Aynen bir öyle. anlık dalgınlığından. Aynen öyle. Ötmeli. Evet, şimdi Deniz montaj için arabanın altına yatıyor arkadaşlar. Ölçüleri falan alacak. Bir de arkada yer var mı yok mu diye bakıyor. Biliyorsunuz normalde ölçülerin tam olması gerekiyor. Bunun montajı falan biraz zor. Bir de bu matkapı ucunun farklı bir şeyi var. Şimdi Deniz metreyle ölçecek. Şöyle bir ucu var. Bununla deliyor. Kamera odaklan. Şöyle. Deniz de bu arada oradan hem ölçüp hem de şey yapıyor arkadaşlar. Çizgileri ayarlıyor. 135 bölü 3. Oo. Tamam. 135 bölü 3 45. Aleykümselam. Evet, şu an Deniz işaretleri burada, ölçümleri yapıyor. Evet, işaretlerimiz bir tanesi şurada, bir tanesi burada, bir tanesi orada, bir tanesi de şurada. Şimdi Deniz makineyle girecek. 4 tane kanka, ayıp sana. 6 mı? Yok oğlum, o kadar şey değiliz biz. Tamam, geri vurmuş olabiliriz ama o kadar da değiliz yani. Hazırım. Deliyorum. Deniz, orayı niye söktün kanka? Abi söktüm, burası çok toz olmuş. Kanki yatan araba. Burayı söktük abi, kabloyu içeriden alacağız. Ha, buradan Direkt geri sürekli- vitesten alacaksın değil mi? Aynen, geri vitesi taktığınızda direkt sisteme gidiyor, sürekli aktif olmayacak yani. Aynen, anladım. Buradan geri vites ışığından arkadaşlar, üf, çıkan toza bak. Geri vites ışığından direkt sensörün bağlantısını alacak arkadaşlar. Tetiklemesi olacak. İnşallah çalışıyordur kanka. Göreceğiz bakalım. Fitillerden mi geçireceksin? Aynen abi. Biraz daha arkaya aldık arkadaşlar. Çünkü şurada şimdi böyle kablo çirkin gözükecekti. Direkt öyle yukarıya doğru aldık. Deniz buradan fitillerden geçiyor. Niye yukarıdan geçiyorsun kanka? Yukarıdan mı gidecek kablo? Aynen. Yukarıdan daha kolay oluyor abi. Daha mı kolay oluyor? Kim arabaların sökmesi Zor oluyor diyorsun. Bakalitlerden falan zor oluyor. Bir tane kablo içinde komple bakalitleri, koltukları sökmektense bununla kılavuz yoluyla da gönderebiliyoruz iç taraftan. He. Böyle daha rahat oluyor diyorsun. Böyle daha rahat. Tamam. Evet, şimdi Deniz bağlantıyı yapacak. Kanka geriye takacağım değil mi? Dur, geriye takayım. Geriye bir takacağız. Hoppa. Evet, geriye taktık. Heh, şimdi girdi. Tamam, geriye girdi. Abi yanmıyor. Ne demek yanmıyor? Bak. Bak burada. Aa. Şimdi buradan. Bunun şeyleri de yukarıdaymış ha. Yukarıda da varmış. Buradan Deniz'de şey buluyor. Kanka dur, kameraya göster. Ha, o mu? Direkt nokta atışı buldun. Burak ha. bir geriden çıkarsana abi. Nokta atışı buldun Deniz ha. Allah abi, inşallah budur ya. Aa, Evet. Tak Burak. Tak. Evet, Tamam, bu. nokta atış yaptık abi. Nokta atışı buldu valla. Evet, şimdi Deniz bağlantıları yapacak. Ha, bu park sensörlerinin power falan oradan direkt anladım. Sadece aslında bağlantısında bir şey yok da şey galiba değil mi? Kanka. Soketli abi çoğunlukla. Soketli. Direkt böyle geçiyor. Pratik.
Pratik aynen. Sadece biraz sağa solu geçireceğin yerler önemli. Aynen onu İşçilik. mantıklı hareket ettiğin zaman. Aynen. Zaten en baştan başlıyor. Kabloların boylarına göre ayarlayabiliyorsun. Power zaten belli. Monitörünki de içeriden geliyor. Sen içeriye geçebilirsin abi. Tamam. Ha Şu anda öttü zaten çalıştı hemen zaten. çalıştı. Oo kanka saymalı bu. Bak bak. Çarptı. Ha böyle çarptın diyor. Ha sağ taraf sağ sol olarak da gösteriyor ya. Sağ taraf yaklaş, sol taraf yaklaşıyor, sağ yaklaşıyor. Aynen güzelmiş. Sağ solu doğru mu peki Deniz? Ha tamam doğru. Soldayım abi. Sağa geç kanka. Aynen sağa geçtin. Tamam doğru. Tamam kanki bebeğim oldu. Primera'mızın park sensörü de oldu. Geri vites ışıkları yanıyor. Bağlantı işlemi bitti. Şimdi Deniz topluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar park sensörünün montajı da bitti. Bakın bu şekilde. Siyah kısımlarda çok fazla belli bile olmuyor. İçeriden de şimdi çekelim. Şurada ekranı koyduk. Güzel kullanışlı bir ekran. Test edelim. Bebeğim marka Primera. Hadi marş yapalım. Çık bakalım çalışacak mı? Evet çalıştı. Bakın ilk etapta benzine çalışıyor arkadaşlar. Daha sonrasında LPG'ye geçiyor. Şu an geçti galiba. Geçti evet. Arabamız soğuk. Devir yüksek. Birazdan ısınınca devirimiz 1000'in bir tık altına düşüyor. Ve rahatlıyor. Şu an araba da hala soğuk. Japon arabalarını sürmek gerçekten keyifli oluyor. Yemin ediyorum burun kaldırıyor ha. Baksana amına motorun hakkını veriyoruz ya. Geçme dayıcım, geçme babacım. Bebeğim marka otomobil. Hız limitlerine uyuyoruz. Çok fazla hızlı gitmiyorum. 60'ta gidiyorum. Ama gaza bastığınızda burun kaldırıyor arkadaşlar. Vites 3'te bakın şu an. Dip gaz yapacağım. Ya nasıl cevap veriyor hemen. Çok fazla zorlamayalım. Yeni motorun ya bu arabanın 3. viteste son hızı kaç acaba? Çok merak ettim ya. 3'e atacağım. ...140 arkadaşlar son. Evet şimdi mahalleye geldim. Park sensörümüzü test ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Çiçeğin marka park sensörü. Bu arada GK Garaj, ona da teşekkür ediyorum. Vizyon Oto aksesuara da teşekkür ediyorum. Bağlantı için. Arabamızın artık park sensörü oldu. Onu da çarpmayalım. Onu da bugün teslim edeyim. Vereyim artık. Bakın geriye takınca, geriye taktım. Hop bebeğim. Park sensörümüzü de hallettik. Primera'mızın artık bir park sensörü var. Ufak bir tıklatma oldu arkadaşlar. Şöyle bir ufak bir gerginlik oldu orada. Gerginlik yaşadık. Geri gelirken hatalıyım. Sonuçta ben çarptım. Hani eşeklik bende. Kusur bende. Ama geri gelirken gördüm sonuçta oldu bir şey yani. Tıkladık. Adam diyor ki ben hani şey yapmak istiyorum, bana diyor bunun parasını ver 200 lira, ben tamponu boyatacağım, komple tampon. Yani dedim orada bir şey yok ki. Tamam dedim ya, tutanak tutalım o zaman, tutanakla dedim şey yaparız. Hani 200 lira istersen 500 liraya boyat, istersen 1000 liraya boyat, istersen 50 liraya boyat, tutanak tutalım falan şey yaptım ben de. Evde bu sefer benim arabamda hasar gözükecek. Dedim o zaman ne yapayım yani, yapacak bir şey yok. Sen dedim ne emmeye geliyorsun ne gömmeye geliyorsun. Bunları falan söylemeyeceğim tabi, buraları kesiyorum ama yani dedim benden 200 lira cebimden para dedim, o zaman ben sigorta arabaya dedim niye sigorta yaptırıyorum ki? Yani sigortaya sonuçta ben o arabaya Primera'ya 850 lira para verdik arkadaşlar. Yani niye ben o zaman arabamı ben cebimden çarptığım zaman ya da kaza yaptığım zaman senin için ben o sigortayı yaptırıyorum oraya. Yani ekstra bir de 200 lira cebimden niye para vereyim ki sen tampon boyatacaksın diye. Tamam ben sana tutanak tutayım. Tutanak tuttuğum zaman da bu sefer
Kardeşim benim arabamda 200 liralık hasar kaydı. Vallahi yapacak bir şey yok. Ne yapayım yani, sonuçta bu kanun, bu düzen bu şekildeyse, ben bu arabaya mecbur kılıyorsam, senin için kaza yaptığım zaman senin hasarını karşılamam için sigorta yaptırıyorsam, ya bilmiyorum, anlamıyorum ya, enteresan, gerçekten çok enteresan şeyler dönüyor. O gazda gittim Primera'ya, hemen bir park sensörü ayarladık arkadaşlar. Park sensörümüz takıldı. Gayet de güzel oldu. Buradan Deniz'e de, Vizyon Oto'ya da teşekkür ediyorum. GK Garaj'a da teşekkür ediyorum. Ayrıca Astra'mızın motoru geldi arkadaşlar. İşlemleri yapılmış. Yarın veya yarından sonra bunun motorunu oturtacağım arkadaşlar. Bakalım ne gibi sürprizler bekliyor bilmiyorum. Göreceğiz arkadaşlar. Çok hızlı oldu çünkü. Hani sıkıntısı var mı yok mu birlikte göreceğiz arkadaşlar. Montajını kısa zaman içerisinde yapacağım inşallah. Ben videoyu şimdilik bitireyim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.